Karanlık Krallığın varisi. Kuzey topraklarında, gece kalesinin yüksek kulelerinde, genç Prens Oldwich pencereden dışarı bakıyordu. Gökyüzü, her zamanki gibi karanlıktı. Güneş, yüzyıldan fazla bir süredir bu topraklara uğramamıştı. Sadece ebedi bir alacakaranlık vardı. "Yine düşüncelere mi daldın?" dedi yumuşak bir ses. Oldwich döndü. Annesi, Kraliçe Morgana, kapının eşiğinde duruyordu. Uzun siyah elbisesi, zemine doğru uzanıyordu. Gümüş tacı, mumların loş ışığında parlıyordu. "Anne," dedi Oldwich. Sadece merak ediyordum. Güneş gerçekten var mıydı? Yoksa bu sadece bir efsane mi?" Morgana, üzgün bir gülümsemeyle oğluna yaklaştı. "Vardı, oğlum. Çok uzun zaman önce. Gökyüzünü aydınlatıyordu, toprağı ısıtıyordu. Ama sonra, büyük lanet geldi." Oldwich bu hikayeyi yüzlerce kez duymuştu. Ama her seferinde, yeniden dinlemek istiyordu. "Bize tekrar anlatır mısın?" diye sordu. Morgana başını salladı ve pencere kenarına oturdu. Oldwich, yanına çömeldi. "100 yıl önce," diye başladı Morgana, "senin büyük dedeniz, Kral Malakor, karanlık büyülerle ilgilenmeye başladı. Büyücüler onu uyardı ama dinlemedi. O, ölümsüzlüğün sırrını aramıştı. Ve buldu mu, diye sordu Oldwich, hikayenin bu kısmını bilmesine rağmen. "Evet," dedi Morgana, "ama bir bedeli vardı. Ölümsüz olmak için, güneşi feda etmesi gerekiyordu. Malakor, bunu kabul etti. Ve o günden sonra, güneş battı ve bir daha doğmadı. Ama büyük dede şimdi nerede, diye sordu Oldwich. Morgana'nın yüzü karardı. Kalenin en derin zindanlarında. Hala yaşıyor ama, artık insan değil. Bir canavar oldu. Karanlık onu tüketti. Oldwich titredi. Zindanlara hiç inmemişti ama garip sesler duymuştu. Uğultular, çığlıklar. "Anne," dedi Oldwich. Ben büyüyünce ne olacağım?" Morgana, oğlunun yüzünü okşadı. "Sen, bu krallığın varisi olacaksın. Ve umarım, babanın ve dedenin yaptığı hataları tekrar etmezsin." O sırada, kapı çalındı. Muhafız komutanı, Sir Walter içeri girdi. Zırhı, siyahtı ve üzerinde gümüş bir karga sembolü vardı. "Majeste," dedi Walter. "Güneş günü." Morgana ayağa fırladı. "Şimdi mi?" "Evet," dedi Walter. Düşman ordular, kale kapılarına dayandı. Oldwich kafası karıştı. "Düşman ordular, ama biz, tüm kuzey topraklarına hükmediyoruz." "Hayır, oğlum," dedi Morgana. "Güney krallıkları, bize savaş açtı. Onlar, güneşin tekrar doğması gerektiğine inanıyor. Ve bunun için, karanlık krallığını yok etmek istiyorlar. Bizi yok mu edecekler?" dedi Oldwich korkuyla. "Deneyecekler," dedi Walter. "Ama biz, kolay bir hedef değiliz." Morgana, Oldwich'e döndü. "Oğlum, saklanman gerekiyor. Kulenin en tepesine çık ve orada kal." "Ama anne." "Tartışma," dedi Morgana sert bir şekilde. "Git, şimdi." Oldwich, istemeyerek odadan çıktı. Ama merdivenlerden çıkarken, kale sarsıldı. Dışarıdan patlamalar geliyordu. Savaş başlamıştı. Oldwich, kulenin en tepesine çıktığında, aşağıya baktı. Gördüğü manzara, dehşet vericiydi. Güneyin ordular, kaleyi kuşatmıştı. 10 binlerce asker, mancınıklar, kuşatma kuleleri. Her şey vardı. Ve ortalarında, parlak bir bayrak dalgalanıyordu. Altın güneş sembolü. Güney Birliği'nin bayrağı. Oldwich, bayrağın altında bir figür gördü. Altın zırhlı bir şövalye. Komutan olmalıydı. Kaleden, siyah zırhlı askerler karşı koyuyordu. Okey yağmurları, büyü ateşleri, her şey kullanılıyordu. Ama düşman çok fazlaydı. Saatler geçti. Oldwich, savaşı yukarıdan izledi. Kalbi hızla çarpıyordu. Annesi neredeydi? Güvende miydi? Aniden, dev bir patlama oldu. Kalenin ana kapısı yıkıldı. Güney ordusu içeri akın etti. "Hayır," diye bağırdı Oldwich. Ama hiçbir şey yapamazdı. Sadece bir çocuktu. 16 yaşında, hiç savaş görmemiş. Aşağıda, savaş şiddetlendi. Karanlık Krallığı'nın askerleri cesurca savaştı ama yetersizdi. Sonunda, kale düştü. Oldwich, kapıya doğru koşan ayak seslerini duydu. Birisi geliyordu. Köşeye saklandı ve nefesini tuttu. Kapı açıldı. İçeri, altın zırhlı şövalye girdi. Miğferini çıkardı. Genç bir kadındı. Uzun sarı saçları ve yeşil gözleri vardı. "Burada kimse var mı?" diye sordu. Oldwich sessiz kaldı. Kadın, etrafına baktı. Sonra, Oldwich'in saklandığı yere doğru yürüdü.
"Çık dışarı," dedi. "Seni öldürmeyeceğim." Aldrich, yavaşça çıktı. Kadın, ona baktı. Sen Prens Aldrich misin?" diye sordu. "Evet," dedi Aldrich. "Ve sen kimsin?" "Ben, Lyanna," dedi kadın. "Güney Birliği'nin generali. Ve ben, seni tutukluyorum." "Annem nerede?" diye bağırdı Aldrich. "Ona ne yaptınız?" Lyanna'nın yüzü yumuşadı. "Kraliçe Morgana, özür dilerim. O, savaşta öldü." Aldrich'in dünyası yıkıldı. Dizleri büküldü ve yere çöktü. "Hayır, hayır bu olamaz." Lyanna, ona yaklaştı ve omzuna dokundu. "Üzgünüm. Ama bu, savaştı. İnsanlar ölür." Aldrich, gözyaşlarını tutamadı. Annesi, tek ailesi, gitmişti. "Beni de öldür," dedi. "Zaten benim için hiçbir şey kalmadı." "Hayır," dedi Lyanna. "Seni öldürmeyeceğim. Çünkü sen hala genç ve masumsun. Ama Güney Konseyi, seninle ne yapacağına karar verecek." Lyanna, Aldrich'i ayağa kaldırdı. "Gel. Artık savaş bitti." Aldrich, Lyanna tarafından Güney Konseyi'ne götürüldü. Yolculuk, uzun ve sessizdi. Aldrich, tüm yol boyunca hiçbir şey söylemedi. Güney toprakları, kuzeyden çok farklıydı. Burada, hava daha aydınlıktı. Güneş yoktu ama ay ve yıldızlar gökyüzünde parlıyordu. Lyanna, Aldrich'e açıkladı, büyük lanet, sadece kuzeyi etkiledi. Güney, hala biraz ışık alıyor. Ama eğer lanet devam ederse, eninde sonunda tüm dünya karanlığa gömülecek. "Peki neden şimdi saldırdınız?" diye sordu Aldrich. "100 yıldır beklediniz. Çünkü son zamanlarda, lanet güçlendi," dedi Lyanna. "Ay bile sönmeye başladı. Büyücülerimiz, bunun sebebinin Kral Malakor'un hala yaşıyor olması olduğunu söyledi. O ölmedikçe, lanet sona ermeyecek. Ama büyük dede, zindanlarda hapsedildi," dedi Aldrich. "Biliyoruz," dedi Lyanna. "Ama o hala yaşıyor. Ve bu yeterli. Onu tamamen yok etmeliyiz." Güney başkentine ulaştıklarında, Aldrich büyük bir saraya götürüldü. Saray, beyaz mermerden yapılmıştı ve görkemli görünüyordu. Konsey salonu, büyüktü. 7 kişi, yüksek bir platformda oturuyordu. Bunlar, Güney Birliği'nin liderleriydi. Ortadaki, yaşlı bir adamdı. Uzun beyaz sakalı ve bilge gözleri vardı. Adı, Yüksek Lord Cedric. "Prens Aldrich," dedi Cedric. "Karanlık Krallığı'nın son varisi. Seni huzurumuza getirmemizin sebebi, seninle ne yapacağımıza karar vermek." Aldrich, başını kaldırdı. "Beni öldürecek misiniz? Bazılarımız öyle istiyor," dedi Cedric. "Ama ben, farklı düşünüyorum. Sen, babana ve dedelerine benzemiyor gibisin." "Ben onlar gibi değilim," dedi Aldrich. "Ben karanlık büyü kullanmıyorum. Ama Karanlık Krallığı'nın kanı senin damarlarında," dedi konseyin başka bir üyesi. Orta yaşlı bir kadındı, adı Lady Isadora. "Bu, seni tehlikeli yapıyor." "Ben tehlikeli değilim," diye bağırdı Aldrich. "Ben sadece annemi geri istiyorum." Cedric, yumuşak bir sesle konuştu, "Aldrich, annenin ölümü için üzgünüz. Ama bu savaş, gerekli bir şeydi. Karanlık Krallığı, dünyayı yok ediyordu. Biz kimseyi yok etmiyorduk," dedi Aldrich. "Sadece yaşamak istiyorduk. Karanlık içinde yaşamak, gerçek bir yaşam değildir," dedi Lyanna, arkadan. "İnsanlar, güneşi görmek istiyor. Çocuklar, açık gökyüzünde oynamak istiyor." Aldrich, sessiz kaldı. Belki de Lyanna haklıydı. Cedric, konuşmaya devam etti. "Aldrich, sana bir seçenek sunuyoruz. Eğer bize yardım edersen, seni affedebiliriz." "Ne yardımı?" diye sordu Aldrich. Büyük dedenizi, Kral Malakor'u yok etmemiz gerekiyor," dedi Cedric. "Ama o, çok güçlü. Zindanında, karanlık büyülerle korunuyor. Onu yok etmek için, Karanlık Krallığı'nın bir ferdine ihtiyacımız var. Senin kanın, o büyüleri kırabilir." Aldrich, şok oldu. Benden büyük dedemi öldürmemi mi istiyorsunuz?" "Evet," dedi Cedric. "Bu, tek yol. Ama o aile. O, bir canavar," dedi Isadora. "Artık insan değil. Ve onun yüzünden, binlerce insan acı çekiyor." Aldrich, kafası karıştı. Ne yapmalıydı? "Düşünmek için ne kadar zamanım var?" diye sordu. "3 gün," dedi Cedric. "3 gün sonra, cevabını bekliyoruz. Eğer kabul edersen, serbest kalacaksın. Eğer reddedersen, özür dilerim ama seni idam etmek zorunda kalacağız." Aldrich, sarayın zindanlarına kapatıldı. Hücresi, dar ve karanlıktı. Ama en azından temizdi. O gece, uyuyamadı.
Zihninde, konseyin sözleri dönüp duruyordu. Büyük dedesini öldürmek mi? Ama o, aile değil miydi? Ama aynı zamanda, onun yüzünden annesini kaybetmişti. Onun yüzünden, krallık yıkılmıştı. Sabah olduğunda, bir muhafız geldi ve ona yemek getirdi. Aldrich, yemeğe dokunmadı bile. Öğleden sonra, ziyaretçisi oldu. Lyanna, ne istiyorsun, diye sordu Aldrich soğuk bir şekilde. Seninle konuşmak, dedi Lyanna. Hücreye girdi ve karşısına oturdu. Dinlemiyorum, dedi Aldrich. Lütfen, dedi Lyanna. Sadece birkaç dakika. Aldrich, sessizce bekledi. Lyanna, derin bir nefes aldı. Biliyorum, şu anda benden nefret ediyorsun. Ben, senin krallığını yıktım. Anneni öldürdüm. Evet, dedi Aldrich. Ama bilmelisin ki, ben de sevdiklerimi kaybettim, dedi Lyanna. 10 yıl önce, karanlık yaratıklar güneye saldırdı. Ailem, bir köyde yaşıyordu. Tüm köy, yok edildi. Annem, babam, kardeşlerim, hepsi öldü. Aldrich, şaşırdı. Karanlık yaratıklar mı? Evet, dedi Lyanna. Onlar, kuzeyden geldi. Kral Malakor'un gücü, onları yarattı. Ve şimdi bile, o yaratıklar hala var, ormanları dolaşıyorlar, insanlara saldırıyorlar. Aldrich, bunu bilmiyordu. Ben bunlardan habersizdim. Biliyorum, dedi Lyanna. Sen, kalenin içinde büyüdün. Dışarıda neler olduğunu görmedin. Ama ben gördüm. Ve bu yüzden savaşıyorum. İnsanları korumak için. Aldrich, sessiz kaldı. Aldrich, dedi Lyanna. Senden büyük dedeni öldürmeni istiyoruz. Ama bu, sadece intikam için değil. Bu, dünyayı kurtarmak için. Eğer Malakor ölürse, lanet sona erer. Güneş tekrar doğar. İnsanlar, huzur içinde yaşar. Ama o, ailem, dedi Aldrich. O, bir canavar, dedi Lyanna. Sen, onu hiç görmedin bile. Ona hiçbir şey borçlu değilsin. Aldrich, düşündü. Belki Lyanna haklıydı. Eğer bunu yaparsam, dedi Aldrich, sonra ne olacak? Nereye gideceğim? İstediğin yere, dedi Lyanna. Özgür olacaksın. Yeni bir hayat kurabilirsin. Ama ben, karanlık krallığının prensi olarak yetiştirilmiştim, dedi Aldrich. Başka bir şey bilmiyorum. Öğrenirsin, dedi Lyanna. Zaman alır ama öğrenirsin. Lyanna ayağa kalktı. Düşün bunu. 3 gün var. Ve gitti. 3 gün geçti. Aldrich, kararını vermişti. Konseyin önüne çıktığında, hepsi onu bekliyordu. Prens Aldrich, dedi Cedric. Kararın nedir? Aldrich, derin bir nefes aldı. Kabul ediyorum. Kral Malakor'u, yok edeceğim. Konsey üyeleri, birbirlerine baktılar. Bazıları rahatladı, bazıları şüpheliydi. Emin misin, diye sordu Isadora. Evet, dedi Aldrich. Ama bir şartım var. Ne şartı, diye sordu Cedric. Bu görevde yalnız gitmeyeceğim, dedi Aldrich. Lyanna benimle gelecek. Lyanna, şaşırdı. Ben mi? Evet, dedi Aldrich. Sana güveniyorum. Garip ama, sen, bana doğruyu söyledin. Ve eğer bu görevi yapacaksam, birinin yanımda olmasını istiyorum. Cedric, Lyanna'ya baktı. Kabul ediyor musun? Lyanna, tereddüt etti. Sonra başını salladı. Kabul ediyorum. İyi, dedi Cedric. O zaman hazırlıklar başlasın. Ertesi gün, Aldrich ve Lyanna yola çıktı. Yanlarında, 3 tane daha savaşçı vardı. Dırın, deneyimli bir kılıç ustası. Elara, güçlü bir büyücü. Ve Garik, cesur bir okçu. Gece kalesine geri dönmek, Aldrich için zor oldu. Kale, artık harabeydi. Duvarlar yıkılmıştı, kuleler çökmüştü. Burası benim evimdi, dedi Aldrich hüzünlü bir şekilde. Üzgünüm, dedi Lyanna. İçeri girdiklerinde, her yer sessizdi. Ölü cisimler, hala yerde yatıyordu. Aldrich, birkaç tanıdık yüz gördü. Eski muhafızlar, hizmetçiler. Gömmeliyiz onları, dedi Aldrich. Zamanımız yok, dedi Dırın. Görev öncelikli. Hayır, dedi Aldrich sertçe. Onlar, benim insanlarımdı. Onlara saygı göstermeliyiz. Lyanna, Dırın'ı durdurdu. O haklı. Yardım edelim. Saatler sürdü ama sonunda, tüm cisimler gömüldü. Aldrich, kısa bir dua okudu. Sonra, zindanlara doğru yürüdüler. Zindanlar, karanlık ve soğuktu. Duvarlar, yosunla kaplıydı. Hava, nemli ve ağır kokuyordu. Burası çok rahatsız edici, dedi Elara. Alışırsın, dedi Aldrich. Ama gerçekte, o da rahatsızdı. Zindanlara hiç inmemişti. Aşağıya doğru indikçe, garip sesler duymaya başladılar. Fısıltılar, uğultular, bazen de çığlıklar.
Bunlar ne, diye sordu Garik tedirginlikle. Eski mahkumların ruhları, dedi Aldrich. En azından, öyle derlerdi. Elara, bir koruma büyüsü yaptı. Etraflarında mavi bir aura oluştu. Bu, bizi kötü ruhlardan korur. Daha da derinlere indiler. Sonunda, dev bir demir kapıya ulaştılar. Kapının üzerinde, karanlık sembolleri vardı. İşte burası, dedi Aldrich. Kral Malakor'un hücresi. Nasıl açacağız, diye sordu Dırın. Kapıda kilit yoktu, sadece semboller. Elara, sembolleri inceledi. Bu, kan mührü. Sadece karanlık krallığının kanı açabilir. Herkes, Aldrich'e baktı. Ben mi, dedi Aldrich. Evet, dedi Elara. Parmağını kes ve kana dokundur. Aldrich, tereddütle bıçağını çıkardı. Parmağını hafifçe kesti. Kan, damlamaya başladı. Kanı, kapının ortasındaki sembole sürdü. Semboller, parlamaya başladı. Kırmızı bir ışık yayıldı. Ve sonra, kapı yavaşça açıldı. İçeriden, korkunç bir koku geldi. Çürüme ve karanlık. Hazır mısınız, diye sordu Lyanna. Hepsi başını salladı. İçeri girdiler. Odanın içi, devasa ve karanlıktı. Duvarlarda meşaleler yanıyordu ama ışık çok zayıftı. Ortada, zincirlerle bağlanmış bir figür vardı. İlk başta, insan gibi görünüyordu. Ama yaklaştıkça, gerçek ortaya çıktı. Malakor, artık insan değildi. Vücudu çarpılmıştı, kolları ve bacakları normalden uzundu. Derisi, gri ve yaralıydı. Yüzü neredeyse tanınmıyordu. Gözleri kırmızıydı ve ağzından dişler çıkıyordu. Bu bir canavar, dedi Garik korkuyla. Malakor, başını kaldırdı. Gözleri, Aldrich'e odaklandı. Kim geldi, dedi. Sesi, hırıltılı ve zayıftı. Ben, dedi Aldrich. Aldrich, senin torunun. Malakor, uzun bir süre ona baktı. Sonra, hafifçe güldü. Torunum, evet, seni hatırlıyorum. Küçük çocuk. Ben artık çocuk değilim, dedi Aldrich. Hayır, dedi Malakor. Büyüdün. Geldin, beni öldürmeye mi? Aldrich şaşırdı. Nereden biliyorsun? Biliyorum, dedi Malakor. Çünkü bu, tek yol. Lanet bitmeli. Ve bunun için, ben ölmeliyim. Peki neden direniyorsun, diye sordu Lyanna. Eğer biliyorsan. Çünkü korkunç, dedi Malakor. Ölüm, korkunç. 100 yıldır yaşıyorum. Ölümü unutmuştum. Ama şimdi geliyor. Aldrich, büyük dedesine yaklaştı. Neden bunu yaptın? Neden güneşi feda ettin? Malakor, derin bir nefes aldı. Çünkü aptalım. Gücü istedim. Ölümsüzlüğü istedim. Ama bilmiyordum bedelinin ne kadar ağır olacağını. Pişman mısın, diye sordu Aldrich. Her gün, dedi Malakor. Her gün pişmanım. Ama artık geç. Yapılan yapıldı. Aldrich, cebinden bir hançer çıkardı. Elara tarafından büyülenmiş bir hançerdi. Karanlık varlıkları öldürebilirdi. Özür dilerim, dedi Aldrich. Hayır, dedi Malakor. Sen özür dileme. Ben özür dilerim. Sana ve tüm soyuma lanet getirdim. Aldrich, hançeri Malakor'un kalbine doğru kaldırdı. Ama tam o anda, odanın duvarları çatlamaya başladı. Karanlık bir enerji, her yere yayıldı. Ne oluyor, diye bağırdı Dırın. Elara, dehşetle bağırdı, lanet uyanıyor. Malakor ölürse, tüm karanlık enerji serbest kalacak. Ne, dedi Aldrich şok içinde. Ama bize söylenmeyen buydu. Çünkü konsey bilmiyordu, dedi Elara. Ben şimdi hissediyorum. Lanet, Malakor'a bağlı. Ama aynı zamanda, ona karşı da. Eğer o ölürse, lanet kontrol dışı hale gelecek. Peki ne yapmalıyız, diye sordu Lyanna. Malakor, zayıf bir sesle konuştu, bir yol var. Ama, çok tehlikeli. Ne yolu, diye sordu Aldrich. Lanet, transfer edilebilir, dedi Malakor. Başka birine. Ne demek, dedi Elara. Eğer Aldrich, benim gücümü alırsa, dedi Malakor, lanet ona geçer. Ve sonra Aldrich, beni öldürebilir. Lanet onda olacağı için, kontrol dışı hale gelmez. Ama bu, Aldrich'i lanete mahkum eder, dedi Lyanna. Evet, dedi Malakor. Bu yüzden dedim ki, çok tehlikeli. Aldrich, düşündü. Eğer bunu yaparsa, laneti üstlenmesi gerekecekti. Ama başka seçenek var mıydı? Yapacağım, dedi Aldrich. Hayır, dedi Lyanna. Başka bir yol bulabiliriz. Yok, dedi Aldrich. Bu tek yol. Eğer yapmazsam, lanet kontrolden çıkar ve dünya mahvolur. Ama sen bir canavar olacaksın, dedi Lyanna.
Belki, dedi Aldrich. Ama belki de kontrol edebilirim. Büyük dede edemedi ama ben farklıyım. Malakor, hafifçe gülümsedi. Evet, sen farklısın. Umarım başarırsın. Aldrich, Malakor'a yaklaştı. Nasıl yapacağım? Elini, kalbime koy, dedi Malakor. Ve kabul et. Lanetin sana gelmesini kabul et. Aldrich, elini Malakor'un göğsüne koydu. Hemen, karanlık bir enerji hissetti. Soğuk, korkunç ve güçlü. Kabul ediyorum, dedi Aldrich. Enerji, Malakor'dan Aldrich'e aktı. Aldrich, haykırdı. Acı, dayanılmazdı. Sanki vücudu yanıyordu. Ama sonra, acı geçti. Ve yerine, bir güç geldi. Karanlık ama kontrol edilebilir. Aldrich, gözlerini açtı. Her şey farklı görünüyordu. Daha keskin, daha net. Başardın, dedi Malakor zayıf bir sesle. Artık lanet senin. Ve ben sonunda özgürüm. Aldrich, hançeri kaldırdı ve Malakor'un kalbine sapladı. Malakor, son bir nefes aldı. Ve öldü. Zincirleri kırıldı. Vücudu, yavaşça toza dönüştü. Odada sessizlik oldu. Aldrich, yere diz çöktü. Vücudu titriyordu. Aldrich, diye bağırdı Lyanna. Ona koştu ve kucağına aldı. İyi misin, diye sordu. Aldrich, gözlerini açtı. Gözleri, kırmızıya dönmüştü. Lyanna, korktu. Gözlerin, biliyorum, dedi Aldrich. Sesi, biraz farklıydı. Daha derin. Lanet, bende. Elara, ona yaklaştı. Nasıl hissediyorsun? Güçlü, dedi Aldrich. Çok güçlü. Ama aynı zamanda, karanlık. İçimde, bir şey var, bir karanlık. Kontrol edebilir misin, diye sordu Dırın. Şimdilik, dedi Aldrich. Ama ne kadar süreceğini bilmiyorum. Dışarı çıktıklarında, gökyüzü değişmişti. Ay, daha parlaktı. Ve doğuda, çok hafif bir aydınlık vardı. Şafak mı, dedi Garik şaşkınlıkla. Evet, dedi Elara. Malakor öldü. Lanet zayıfladı. Güneş, yavaş yavaş geri geliyor. Ama Aldrich, bunu sevinemedi. Çünkü biliyordu, lanet hala vardı. Sadece yer değiştirmişti. Güneye döndüklerinde, konsey onları karşıladı. Başardınız, dedi Cedric sevinçle. Malakor öldü. Lanet sona eriyor. Hayır, dedi Aldrich. Lanet sona ermedi. Sadece bana geçti. Konsey üyeleri, şok oldu. Ne demek, diye sordu Isadora. Elara, her şeyi anlattı. Malakor'un sözlerini, Aldrich'in fedakarlığını. Cedric, üzgün göründü. Aldrich, sen, büyük bir fedakarlık yaptın. Ama şimdi ne olacak, diye sordu Isadora. Eğer lanet onda ise, o da bir tehdit değil mi? Ben tehdit değilim, dedi Aldrich. Ben kontrol edebiliyorum. Şimdilik, dedi Isadora. Ama gelecekte, Malakor da başta kontrol ediyordu. Sonra ne oldu? Aldrich, cevap veremedi. Cedric, araya girdi. Aldrich'e bir şans vermeliyiz. O, bizi kurtardı. En azından, buna minnettarız. Ama onu izlemeliyiz, dedi Isadora. Kabul, dedi Cedric. Aldrich, güney topraklarında kalacaksın. Ve Lyanna, seni izleyecek. Lyanna, şaşırdı. Ben mi? Evet, dedi Cedric. Sen, ona en yakın kişisin. Eğer bir sorun olursa, sen müdahale edeceksin. Lyanna, Aldrich'e baktı. Aldrich, ona bakıyordu. Gözlerinde, bir rica vardı. Tamam, dedi Lyanna. Kabul ediyorum. Günler geçti. Aldrich, güney başkentinde kalmaya başladı. Küçük bir evde, Lyanna'nın yanında. İlk başta, garip oldu. Aldrich, tüm hayatını kraliyet sarayında geçirmişti. Şimdi ise, sıradan bir evde yaşıyordu. Ama zamanla alıştı. Lyanna, ona yardımcı oldu. Günlük işleri öğretti. Nasıl yemek yapılacağını, nasıl temizlik yapılacağını. Bu çok alçaltıcı, dedi Aldrich bir gün, yerleri süpürürken. Lyanna güldü. Alçaltıcı değil. Hayatın bir parçası. Herkes bunu yapar. Prensler yapmaz, dedi Aldrich. Artık prens değilsin, dedi Lyanna. Artık sadece Aldrich'sin. Aldrich, bunu düşündü. Belki haklıydı. Belki de bu, kötü bir şey değildi. Geceler, daha zordu. Aldrich, karanlık rüyalar görüyordu. Canavar olduğu, insanlara saldırdığı rüyalar. Bir gece, haykırarak uyandı. Lyanna, hemen odasına koştu. Ne oldu, diye sordu endişeyle. Rüya, dedi Aldrich, terler içinde. Korkunç bir rüya. Lyanna, yanına oturdu. Anlatmak ister misin? Aldrich tereddüt etti. Sonra anlattı. Rüyasında, bir canavara dönüşmüştü. Şehri yok etmişti. Ve Lyanna'yı,
Lyana'yı öldürmüştü. Lyanna, elini Aldrich'in eline koydu. Bu sadece bir rüya. Sen, bunu yapmayacaksın. Nereden biliyorsun, diye sordu Aldrich. Malakor da başta iyiydi. Ama sonra karanlık onu ele geçirdi. Çünkü Malakor yalnızdı, dedi Lyanna. Ama sen değilsin. Ben varım. Ve seni destekliyorum. Aldrich, Lyanna'ya baktı. Yeşil gözleri, sıcak ve samimiydi. Teşekkürler, dedi Aldrich yumuşak bir sesle. O andan sonra, aralarındaki bağ güçlendi. Sadece muhafız ve mahkum değildiler. Arkadaş oldular. Bir gün, pazar yerinde dolaşırlarken, garip bir şey gördüler. Yaşlı bir kadın, kristal bir küre satıyordu. Geleceği gösterir, diyordu kadın. Sadece 10 gümüş. Lyanna ilgilendi. Aldrich, deneyelim mi? Bu saçmalık, dedi Aldrich. Gelecek görülemez. Ama eğlenceli olabilir, dedi Lyanna. Razı oldu. Kadına 10 gümüş verdiler. Kadın, kristal küreye baktı. Gözleri karardı. Uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra, konuştu, görüyorum, karanlık bir gelecek. 2 yol var, birinde, sen bir kurtarıcısın. Diğerinde, bir yıkıcı. Hangisi gerçek, diye sordu Aldrich. İkisi de, dedi kadın. Senin seçimin belirleyecek. Ne seçimi, diye sordu Lyanna. Kadın, Aldrich'e baktı. Yakında, bir karar vermek zorunda kalacaksın. Karanlığı kabul edecek misin, yoksa reddedecek misin? Bu seçim, dünyayı değiştirecek. Ben zaten karanlığı kabul ettim, dedi Aldrich. Lanet bende. Hayır, dedi kadın. Lanet seninle. Ama sen, hala onun efendisi değilsin. Yakında, gerçek efendilik için savaşacaksın. Ve kadın, kayboldu. Sanki hiç orada olmamış gibi. Aldrich ve Lyanna, şaşkınlıkla baktılar. Bu gerçek miydi, diye sordu Lyanna. Bilmiyorum, dedi Aldrich. Ama rahatsız ediciydi. Bir hafta sonra, Aldrich garip sesler duymaya başladı. Fısıltılar. Karanlıktan gelen fısıltılar. Aldrich, gel bize. İlk başta görmezden geldi. Ama sesler güçlendi. Bir gece, dayanamadı. Evden çıktı ve sesleri takip etti. Lyanna, onu fark etti ve peşinden gitti. Aldrich, nereye gidiyorsun? Bilmiyorum, dedi Aldrich. Ama, bir şey beni çağırıyor. Şehrin dışına çıktılar. Karanlık bir ormana girdiler. Sesler, daha da güçlendi. Sonunda, eski bir tapınağa ulaştılar. Tapınak, yıkılmıştı ama ortasında, garip bir sunak vardı. Sunağın üzerinde, siyah bir kristal vardı. Bu ne, diye sordu Lyanna. Aldrich, kristale yaklaştı. Kristal, ona çağırıyordu. Aldrich, dur, diye bağırdı Lyanna. Dokunma ona. Ama Aldrich, duramadı. Elini kristale koydu. Aniden, karanlık bir vizyon gördü. Vizyonda, dev bir ordu vardı. Karanlık yaratıklar. Ve ortada, bir taht. Tahtın üzerinde, kırmızı gözlü bir figür oturuyordu. Figür, Aldrich'e döndü. Sen karanlık krallığın yeni kralısın. Ben kral değilim, dedi Aldrich. Ama olacaksın, dedi figür. Malakor'un gücü sende. Ve bu güç, senin kaderinin. Ben kimseye hükmetmek istemiyorum, dedi Aldrich. Figür güldü. İstemek, bir seçenek değil. Karanlık, sana hükmedecek. Ve sen, ona itaat edeceksin. Hayır, diye bağırdı Aldrich. Vizyon sona erdi. Aldrich, yere düştü. Lyanna, ona koştu. Aldrich, ne gördün? Aldrich, titriyordu. Karanlık beni istiyor. Kral olmam istiyor. Sen olmayacaksın, dedi Lyanna kesinlikle. Ben buna izin vermeyeceğim. Ama nasıl durdurabilirim, diye sordu Aldrich. Güç, çok kuvvetli. Birlikte bulacağız bir yol, dedi Lyanna. Ama o gece, Aldrich biliyordu, savaş başlamıştı. İçindeki karanlıkla savaş. Ertesi gün, Lyanna Aldrich'i güneyin en bilge büyücüsüne götürdü. Adı, Arkenis. Yüzlerce yaşındaydı ve karanlık büyüler konusunda uzmandı. Arkenis'in kulübesi, ormanın derinliklerindeydi. Yaşlı adam, onları kapıda karşıladı. Lyanna, dedi Arkenis. Ve sen karanlık krallığın varisisin. Evet, dedi Aldrich. Ve yardıma ihtiyacım var. İçeri girdiler. Kulübe, kitaplarla doluydu. Duvarlar, eski büyü sembolleriyle kaplıydı. Anlat, dedi Arkenis. Aldrich, her şeyi anlattı. Malakor'u, lanetin transfer edilmesini, kristali ve vizyonu. Arkenis, dikkatle dinledi. Sonra, derin bir nefes aldı. Sen, çok tehlikeli bir durumdasın, dedi. Lanet, seni ele geçirmeye çalışıyor.
Ve eğer başarırsa, yeni bir Malakor olacaksın. Bunu nasıl durdurabilirim, diye sordu Aldrich. İki yol var, dedi Arkenis. Birinci yol, laneti kırmak. Ama bu, neredeyse imkansız. Çünkü lanet, eski tanrılar tarafından yaratıldı. Peki ikinci yol, diye sordu Lyanna. İkinci yol, laneti kontrol etmek, dedi Arkenis. Eğer karanlığı efendin yapabilirsen, lanet sana hizmet eder. Ama bu çok zor. Çünkü karanlık, sürekli seni yutmaya çalışacak. Nasıl kontrol edebilirim, diye sordu Aldrich. Eğitimle, dedi Arkenis. Senin zihnini güçlendirmek gerekiyor. İraden, karanlıktan daha güçlü olmalı. Bana öğretir misin, diye sordu Aldrich. Arkenis, ona baktı. Uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra başını salladı. Öğretirim. Ama kolay olmayacak. Acı çekeceksin. Hazırım, dedi Aldrich. Aldrich, Arkenis'in yanında kalmaya başladı. Lyanna da onunla kaldı. İlk gün, Arkenis Aldrich'i meditasyon yapmayı öğretti. Gözlerini kapat, dedi Arkenis. Ve içine bak. Karanlığı hisset. Aldrich, gözlerini kapattı. İçinde, dev bir karanlık vardı. Dalgalar gibi hareket ediyordu. Şimdi, ona direne, dedi Arkenis. Senin iraden, dalgalara karşı koymalı. Aldrich denedi. Ama karanlık, çok güçlüydü. Onu yutmaya çalışıyordu. Yapamıyorum, diye bağırdı. Vazgeçme, dedi Arkenis. Tekrar dene. Saatlerce denedi. Sonunda, yorgun ve tükenmiş halde, yere düştü. Bu imkansız, dedi. Hayır, dedi Arkenis. Sadece zor. Ama sen yapabilirsin. Tekrar dene yarın. Günler geçti. Her gün, Aldrich meditasyon yaptı. Yavaş yavaş, karanlığı kontrol etmeyi öğrendi. Ama bir sorun vardı. Her kontrol ettiğinde, bir parça kendini kaybediyordu. Duyguları azalıyordu. Lyanna bunu fark etti. Aldrich, dedi bir akşam. Sen değişiyorsun. Nasıl, diye sordu Aldrich. Daha soğuksun, dedi Lyanna. Daha az gülüyor, daha az konuşuyorsun. Bu, eğitimin bir parçası, dedi Aldrich. Duygularımı kontrol etmeliyim. Aksi takdirde, karanlık onları kullanacak. Ama duygular, seni insan yapan şey, dedi Lyanna. Eğer onları kaybedersen, ne farkın kalır bir canavardan? Aldrich, sessiz kaldı. Lyanna haklı mıydı? O gece, Arkenis'le konuştu. Lyanna, duygularımı kaybettiğimi söylüyor, dedi Aldrich. Haklı mı? Arkenis, düşündü. Evet, duygularını bastırıyorsun. Ama bu, gerekli. Neden, diye sordu Aldrich. Çünkü karanlık, duyguları kullanarak seni manipüle eder, dedi Arkenis. Öfke, korku, üzüntü. Bunlar, kapılar. Eğer bu kapıları kapatırsan, karanlık giremez. Ama sonra ben ne olurum, diye sordu Aldrich. Arkenis, cevap vermedi. 2 ay sonra, Arkenis Aldrich'i test etmeye karar verdi. Bugün, ilk gerçek testini yapacaksın, dedi Arkenis. Bir karanlık yaratıkla dövüşeceksin. Ne, dedi Lyanna şok içinde. Bu çok tehlikeli. Ama gerekli, dedi Arkenis. Eğer Aldrich, gerçek bir tehditle başa çıkamazsa, laneti kontrol edemez. Ormana gittiler. Arkenis, bir büyü yaptı ve karanlıktan bir yaratık çağırdı. Yaratık, kurt gibi görünüyordu ama çok daha büyük ve daha korkutucuydu. Gözleri kırmızıydı ve dişleri keskin. Şimdi, dedi Arkenis, yaratığı öldür. Ama karanlığını kullanmadan. Nasıl, diye sordu Aldrich. Sadece kılıcınla, dedi Arkenis. Aldrich, kılıcını çekti. Yaratık, ona doğru saldırdı. Çok hızlıydı. Aldrich, zar zor kaçındı. Yaratık, tekrar saldırdı. Bu sefer, Aldrich'in kolunu yaraladı. Aldrich, diye bağırdı Lyanna. Aldrich, acıyı hissetti. İçindeki karanlık, uyanmaya başladı. Kullan beni, dedi. Sana güç vereceğim. Ama Aldrich, reddetti. Hayır, ben, seni kontrol ediyorum. Sen beni değil. Yaratık, tekrar saldırdı. Bu sefer, Aldrich hazırdı. Kılıcını kaldırdı ve yaratığın göğsüne sapladı. Yaratık, haykırdı ve yere düştü. Öldü. Aldrich, nefes nefeseydi ama kazanmıştı. Arkenis, gülümsedi. İyi, karanlığı kullanmadan kazandın. Bu, ilerleme. Lyanna, Aldrich'in yarasını sardı. İyi misin? Evet, dedi Aldrich. Sadece biraz yorgunum. Ama içinde, bir şey değişmişti. Karanlıkla savaşmıştı ve kazanmıştı. Belki de kontrol edebilirdi. 3 ay sonra, Güney Konseyi'nden bir mesaj geldi. Aldrich ve Lyanna, derhal başkente dönmeliydi. Konsey salonunda, Cedric ciddi görünüyordu.
Aldrich, dedi. Seni çağırmamızın sebebi, yeni bir tehdit. Ne tehdidi, diye sordu Aldrich. Kuzey topraklarında, garip olaylar oluyor, dedi Cedric. Köyler, yok ediliyor. İnsanlar kayboluyorlar. Ve hayatta kalanlar, karanlık yaratıklardan bahsediyorlar. Karanlık yaratıklar, dedi Lyanna. Ama Malakor öldü. Yaratıklar da ölmesi gerekirdi. Ama ölmediler, dedi Isadora. Aksine, güçlendiler. Ve şimdi, bir lider arıyorlar. Herkes, Aldrich'e baktı. Beni mi suçluyorsunuz, diye sordu Aldrich. Hayır, dedi Cedric. Ama sen, Malakor'un gücüne sahipsin. Ve yaratıklar, seni hissetmiş olabilirler. Seni kral olarak kabul etmek isteyebilirler. Ben onların kralı olmayacağım, dedi Aldrich. Biliyoruz, dedi Cedric. Ama onlar bilmiyor. Bu yüzden senden bir ricamız var. Ne ricası, diye sordu Aldrich. Kuzeye git, dedi Cedric. Yaratıkları bul. Ve onlara söyle ki, sen onların kralı olmayacaksın. Eğer dinlemezlerse, onları yok et. Aldrich tereddüt etti. Ama eğer kuzeye gidersem, karanlığa çok yakın olacağım. Kontrol kaybedebilirim. Bu yüzden Lyanna seninle gelecek, dedi Cedric. O, seni izleyecek. Eğer kontrol kaybedersen, seni durduracak. Lyanna, Aldrich'e baktı. Beraber gidebiliriz. Ben sana güveniyorum. Aldrich, derin bir nefes aldı. Tamam, gideceğim. Aldrich ve Lyanna, kuzeye doğru yola çıktı. Yanlarında, küçük bir birlik vardı. Dırın, Elara ve Garik tekrar onlarla gelmişti. Yolculuk, uzun ve zor oldu. Kuzey toprakları, hala karanlıktı. Güneş henüz tam olarak dönmemişti. Bir köye geldiklerinde, korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Köy, tamamen yok edilmişti. Evler yanmıştı, insanlar ölmüştü. Tanrım, dedi Elara. Bunlar masumlar. Aldrich, etrafına baktı. Duvarlarda, pençe izleri vardı. Karanlık yaratıkların işiydi. Yakındalar, dedi Aldrich. Hissedebiliyorum. Nasıl, diye sordu Dırın. Karanlık bana söylüyor, dedi Aldrich. Onların enerjisini hissedebiliyorum. O gece, kamp kurduklarında, Aldrich meditasyon yaptı. Karanlığı kullanarak, yaratıkları aramaya çalıştı. Ve buldu. Bir mağarada, onlarca yaratık toplanmıştı. Buldum, dedi Aldrich. Kuzeyde, 3 günlük mesafede bir mağara var, oradalar. Kaç tane, diye sordu Garik. Çok, dedi Aldrich. Belki 100, belki daha fazla. Bu çok fazla, dedi Dırın. 5 kişiyle 100 yaratıkla savaşamayız. Savaşmayacağız, dedi Aldrich. Konuşacağım. Eğer dinlemezlerse, o zaman karanlığımı kullanacağım. Karanlığını mı, dedi Lyanna endişeyle. Ama bu tehlikeli. Biliyorum, dedi Aldrich. Ama başka seçenek yok. 3 gün sonra, mağaraya ulaştılar. Mağaranın girişinde, 2 dev yaratık nöbet tutuyordu. Aldrich, öne çıktı. Ben, Aldrich. Karanlık Krallığın varisi. Liderinizle konuşmak istiyorum. Yaratıklar, ona baktılar. Sonra, mağaranın içine doğru uludu. Birkaç dakika sonra, mağaradan bir figür çıktı. İnsan şeklinde ama derisi gri ve gözleri kırmızıydı. Yarı insan, yarı yaratık. Sen Malakor'un mirasçısısın, dedi figür. Evet, dedi Aldrich. Ve sen kimsin? Ben, Zarok, dedi figür. Karanlık ordunun komutanıyım. Malakor beni yarattı. Ve şimdi, sen bizim yeni kralımızsın. Hayır, dedi Aldrich. Ben sizin kralınız değilim. Zarok şaşırdı. Ama Malakor'un gücü sende. Sen, bizim efendimizsin. Ben kimsenin efendisi değilim, dedi Aldrich. Ve siz, insanlara saldırmayı bırakacaksınız. Zarok'un yüzü karardı. Biz, saldırmak için yaratıldık. Bu, bizim doğamız. O zaman doğanızı değiştirin, dedi Aldrich. Değiştiremeyiz, dedi Zarok. Ama sen değiştirebilirsin. Sen bize liderlik edebilirsin. Bizi yönlendirebilirsin. Aldrich, düşündü. Belki Zarok haklıydı. Eğer yaratıklara liderlik ederse, onları kontrol edebilirdi. İnsanlara saldırmalarını engelleyebilirdi. Ama bu, karanlığı kabul etmek anlamına gelirdi. Lyanna, ona fısıldadı, Aldrich, yapma. Bu, bir tuzak. Ama başka seçenek var mı, diye fısıldadı Aldrich. Eğer ben liderlik etmezsem, başka biri edecek. Belki daha kötü biri. Lyanna, cevap veremedi. Aldrich, Zarok'a döndü. Tamam, size liderlik edeceğim. Ama bir şartla, insanlara saldırmayacaksınız. Sadece kendimizi korumak için savaşacağız. Zarok, başını eğdi. Emredersiniz, efendim.
Ve o an, Aldrich karanlık krallığın yeni kralı oldu. Aldrich, karanlık yaratıklara liderlik etmeye başladı. Onları disiplin altına aldı, insanlara saldırmayı yasakladı. İlk başta, zor oldu. Yaratıklar, doğalarına karşı gelmeyi istemiyorlardı. Ama Aldrich, karanlık gücünü kullanarak onları kontrol etti. Lyanna, onu izledi. Her gün, Aldrich biraz daha değişiyordu. Daha soğuk, daha karanlık. Aldrich, dedi bir gün. Sen kendini kaybediyorsun. Hayır, dedi Aldrich. Ben sadece güçleniyorum. Ama bu, doğru değil, dedi Lyanna. Sen, bir canavar oluyorsun. Aldrich, öfkelendi. Canavar mı? Ben, insanları kurtarıyorum. Yaratıkları kontrol ediyorum. Nasıl canavar olabilirim? Çünkü artık bana gülmüyorsun, dedi Lyanna. Artık hissetmiyorsun. Sadece, var oluyorsun. Aldrich, sessiz kaldı. Belki Lyanna haklıydı. Ama o gece, bir isyan oldu. Bazı yaratıklar, Aldrich'in liderliğine karşı çıktı. Zarok, onları bastırmaya çalıştı ama yetersiz kaldı. Aldrich, kendisi müdahale etti. Karanlık gücünü tam olarak serbest bıraktı. İsyancıları, bir hareketle yok etti. Ama sonra, kontrol kaybetti. Karanlık, onu ele geçirdi. Gözleri kırmızıya döndü. Vücudu, karanlık enerjiyle doldu. Ve saldırmaya başladı. Herkese, hem yaratıklara hem de Lyanna'ya. Lyanna, koruydu. Aldrich, dur, bu sen değilsin. Ama Aldrich dinlemiyordu. Karanlık, onu tamamen ele geçirmişti. Lyanna, kılıcını çekti. İstemeyerek, Aldrich'e saldırdı. Aldrich, onu kolayca püskürttü. Lyanna yere düştü. Aldrich, ona doğru yürüdü. Öldürmek için. Ama o anda, Lyanna bir şey yaptı. Zırhını açtı ve kalbini ortaya çıkardı. Eğer beni öldüreceksen, dedi, haydi öldür. Ama bil ki, bu senin sonun olacak. Çünkü beni öldürürsen, tamamen kaybedeceksin kendini. Aldrich, durdu. Lyanna'nın gözlerine baktı. Gözyaşları vardı. Lütfen, dedi Lyanna. Geri dön. Sen, Aldrich'sin. Karanlık değil. Aldrich, içinde bir savaş yaşadı. Karanlık, onu itiyordu. Öldür, diyordu. Ama bir başka ses de vardı. Daha zayıf ama daha gerçek. Lyanna'nın sesi. Sonunda, Aldrich kazandı. Karanlığı geri itti. Gözleri normale döndü. Yere çöktü. Özür dilerim, özür dilerim. Lyanna, onu kucakladı. Sorun değil. Sen geri döndün. Bu önemli. Ama Aldrich biliyordu, kontrol kaybetmişti. Ve bu, tekrar olabilirdi. Ertesi gün, Aldrich karar verdi. Yaratıkları bırakacaktı. Zarok'a liderliği teslim edecekti. Ama efendim, dedi Zarok. Biz size ihtiyacımız var. Hayır, dedi Aldrich. Ben size tehlike olurum. Kontrol kaybedersem, hepinizi öldürebilirim. Önemli değil, dedi Zarok. Biz, sizin için ölmeye hazırız. Ama ben hazır değilim, dedi Aldrich. Üzgünüm. Aldrich ve Lyanna, kuzeyden ayrıldı. Arkenis'in kulübesine geri döndüler. Arkenis, onları kapıda karşıladı. Geri döndünüz. Ne oldu? Aldrich, her şeyi anlattı. Kontrolü kaybetmesini, Lyanna'ya saldırmasını. Arkenis, ciddi göründü. Karanlık, seni neredeyse ele geçirdi. Bu çok tehlikeli. Biliyorum, dedi Aldrich. Bu yüzden geri geldim. Bana yardım et. Laneti tamamen kontrol etmeyi öğret. Tamamen kontrol etmek imkansız, dedi Arkenis. Ama bir yol var. Çok tehlikeli ama, işe yarayabilir. Ne yolu, diye sordu Lyanna. Karanlığın kaynağına gitmek, dedi Arkenis. Lanetin yaratıldığı yere. Orada, lanetle yüzleşmek. Ve onu ya yenmek ya da tamamen kaybetmek. Neresi orası, diye sordu Aldrich. Gölge tapınağı, dedi Arkenis. Eski tanrıların mabedi. Orası, tüm karanlık büyülerin kaynağı. Ne kadar uzak, diye sordu Lyanna. Çok uzak, dedi Arkenis. Dünyanın en kuzey ucunda, ebedi karanlığın olduğu yer. Ne zaman başlamalıyız, diye sordu Aldrich. Hemen, dedi Arkenis. Çünkü zamanın daralıyor. Bir sonraki kontrol kaybettiğinde, belki geri dönemezsin. Aldrich, Lyanna ve Arkenis, gölge tapınağına doğru yola çıktı. Yolculuk, şimdiye kadarki en zor olanıydı. Kuzey, her gün daha karanlık oluyordu. Hava, dondurucu soğuktu. Yemek bulamıyorlardı. Bir gün, Lyanna hastalandı. Ateşi çıktı. Devam edemem, dedi. Siz gidin. Hayır, dedi Aldrich. Sensiz gitmem. Arkenis, Lyanna'yı şifa etmeye çalıştı. Ama gücü yetmedi. Tek bir yol var, dedi Arkenis.
Aldrich, karanlık gücünü kullanmalısın. Onu şifa etmek için. Ama karanlık güç, zarar verir, dedi Aldrich. Sadece doğru kullanılmazsa, dedi Arkenis. Ama sen, onu iyilik için kullanabilirsin. Aldrich, tereddüt etti. Sonra, ellerini Lyanna'nın alnına koydu. Karanlık gücünü, şifa için yönlendirdi. Lyanna'nın ateşi düştü. Gözlerini açtı. Aldrich, teşekkürler. Aldrich gülümsedi. Rica ederim. Ve o an, bir şey fark etti. Karanlık güç, sadece yıkım için değildi. Yaratma için de kullanılabilirdi. Günler sonra, gölge tapınağına ulaştılar. Tapınak, devasa ve korkutucuydu. Siyah taştan yapılmıştı ve her tarafından karanlık enerji sızıyordu. İşte burası, dedi Arkenis. Lanetin kaynağı. İçeri girmeliyim, dedi Aldrich. Yalnız, dedi Arkenis. Bu, senin savaşın. Lyanna, endişeliydi. Ama, sorun olmaz, dedi Aldrich. Ben hazırım. Lyanna, onu kucakladı. Dikkatli ol. Ve unutma, sen Aldrich'sin. Karanlık değil. Aldrich, tapınağa girdi. İçerisi, dışarısından daha da karanlıktı. Uzun koridorlardan geçti. Sonunda, büyük bir salona geldi. Salonun ortasında, siyah bir taht vardı. Ve tahtta, bir gölge oturuyordu. Sen kimsin, diye sordu Aldrich. Gölge, ayağa kalktı. Şekil aldı. Ve Aldrich, şok oldu. Çünkü gölge, kendisiydi. Karanlık versiyonu. Dedi gölge, senin gerçek doğanunum. Karanlık Aldrich, gülümsedi. Sonunda karşılaştık. Sen bensin, dedi Aldrich. Evet ve hayır, dedi karanlık Aldrich. Senin bastırdığın her şeyim. Öfken, korkunun, nefretin. Sen gerçek değilsin, dedi Aldrich. Senden daha gerçeğim, dedi karanlık Aldrich. Çünkü sen, yalanlar söylüyorsun. Kendine, iyi olduğunu söylüyorsun. Ama içinde, karanlık var. Ve o karanlık, ben. Evet, içimde karanlık var, dedi Aldrich. Ama bu, beni tanımlamaz. Öyle mi, dedi karanlık Aldrich. Peki annenin öldüğü gün ne hissettin? Öfke. Güneylilere karşı nefret. Peki Lyanna'ya saldırdığında? Zevk aldın, itiraf et. Aldrich, sessiz kaldı. Çünkü karanlık Aldrich haklıydı. Görüyorsun, dedi karanlık Aldrich. Sen, benden kaçamazsın. Çünkü ben, senin. Ama sen, tüm benliğimi değilsin, dedi Aldrich. İçimde, ışık da var. Sevgi, merhamet, umut. Zayıflıklar, dedi karanlık Aldrich. Onlar seni güçsüz yapar. Hayır, dedi Aldrich. Onlar beni insan yapar. Karanlık Aldrich, saldırdı. Karanlık enerji fırlattı. Aldrich, korundu. Kendi karanlık gücünü kullandı. İki güç çarpıştı. Salon, sallandı. Sen beni yenemezsin, diye bağırdı karanlık Aldrich. Çünkü beni yenmek, kendini yenmek demek. Biliyorum, dedi Aldrich. Ama seni yenmek zorunda değilim. Sadece kabul etmek zorundayım. Ne, dedi karanlık Aldrich şaşkınlıkla. Aldrich, saldırmayı bıraktı. Ellerini indirdi. Sen, benim bir parçamsın, dedi Aldrich. Ve seni reddetmek, kendimi reddetmek olur. Ama sen, tüm benliğim değilsin. Ben, hem karanlık hem ışığım. İkisi de. Karanlık Aldrich, durdu. Sen beni kabul ediyorsun? Evet, dedi Aldrich. Ama sana hükmetmeyeceğim. Sen, bana hükmetmeyeceksin. Birlikte var olacağız. Karanlık Aldrich, yavaşça gülümsedi. Belki sen haklısın. Ve karanlık Aldrich'e doğru yürüdü. Ona sarıldı. İki figür, birleşti. Aldrich, parlak bir ışık hissetti. İçindeki karanlık ve ışık, dengelendi. Lanet, artık onu kontrol etmiyordu. O, laneti kontrol ediyordu. Aldrich, tapınaktan çıktığında, farklıydı. Gözleri, artık kırmızı değildi. Ama tamamen normalde değildi. Bir göz mavi, diğeri gümüşiydi. Lyanna, onu gördüğünde koştu. Başardın mı? Evet, dedi Aldrich. Laneti kontrol ediyorum. Artık bana hükmetmiyor. Arkenis gülümsedi. İyi, çok iyi. Güneye döndüklerinde, konsey onları karşıladı. Aldrich, dedi Cedric. Başardığını duydum. Tebrikler. Teşekkürler, dedi Aldrich. Ama bir ricam var. Ne ricası, diye sordu Cedric. Kuzey toprakları, dedi Aldrich. Onlar hala karanlık ve harap. Yeniden inşa edilmeleri gerekiyor. Ve karanlık yaratıklar, bir yere yerleştirilmeli. Onları öldürmeyin. Sadece, onlara bir ev verin. Konsey, tereddüt etti. Ama sonunda, kabul ettiler. Tamam, dedi Cedric.
Kuzey toprakları, senin sorumluluğun olsun. Onu yeniden inşa et. Ve yaratıkları kontrol et. Aldrich başını salladı. Teşekkürler. Aylar geçti. Aldrich, kuzeyi yeniden inşa etti. Karanlık yaratıklar, insanlarla birlikte yaşamayı öğrendi. İlk başta, korku vardı. Ama zamanla, insanlar ve yaratıklar birbirlerini kabul etti. Bir gün, Lyanna Aldrich'e sordu, mutlu musun? Aldrich, gülümsedi. Evet, ilk defa, gerçekten mutluyum. Ben de, dedi Lyanna. Ve o an, Aldrich bir şey fark etti. Lyanna'ya aşıktı. Lyanna, dedi. Sana bir şey söylemek istiyorum. Evet, dedi Lyanna. Ben seni seviyorum, dedi Aldrich. Lyanna, şaşırdı. Sonra, gülümsedi. Ben de seni seviyorum, Aldrich. Ve öpüştüler. Yıllar geçti. Aldrich, kuzeyin yeni kralı oldu. Ama karanlık bir kral değil. Dengeli bir kral. Hem ışık hem karanlık. Lyanna, onun kraliçesi oldu. Ve birlikte, yeni bir çağ başlattılar. Işık ve karanlığın birlikte yaşadığı bir çağ. Aldrich, tahtında oturuyordu. Artık 40 yaşındaydı. Saçlarında beyazlar vardı ama hala güçlüydü. Yanında, Lyanna oturuyordu. Güzel ve zarif. Ve önlerinde, 2 çocuk oynuyordu. 10 yaşında bir oğlan ve 8 yaşında bir kız. Baba, dedi oğlan, bana karanlık büyü öğretir misin? Aldrich gülümsedi. Hayır, oğlum. Önce ışık büyüyü öğren. Karanlık, sonra gelir. Ama ben şimdi öğrenmek istiyorum, dedi oğlan. Sabırlı ol, dedi Aldrich. Her şeyin bir zamanı var. Kız, annesi Lyanna'ya sarıldı. Anne, babamın gözleri neden farklı renk? Lyanna, kızının saçını okşadı. Çünkü baban, özel. O, hem ışık hem karanlık. Ve bu, onu güçlü yapıyor. O gece, Aldrich ve Lyanna yalnız kaldığında, Lyanna sordu, hiç pişman olduğun oldu mu? Neden, diye sordu Aldrich. Tüm bunlar için, dedi Lyanna. Laneti kabul etmek, kral olmak. Aldrich, düşündü. Hayır. Çünkü bu, beni sana getirdi. Ve bu, her şeye değer. Lyanna gülümsedi. Ben de seni seviyorum. Ve o gece, yıldızların altında, karanlık krallığın varisi ve onun kraliçesi, huzur içinde uyudu. Çünkü karanlık, artık düşman değildi. Bir dosttu. Kontrol edildiğinde. Ve Aldrich, bunu kanıtlamıştı. Son.